Herkese merhaba. Size müthiş bir hayatta kalma hikayesi anlatacağım. Ernest Shackleton isimli İngiliz kaşif 1914 yılında Güney Kutbu'nda henüz insan ayağı değmemiş yerlere ulaşabilmek için büyük bir keşif yolculuğuna başlar. Yanında 27 adamla birlikte bir gemiye binerler. Geminin adı Endurance, yani dayanıklılık. Hayalleri, hedefleri, idealleri çok büyüktür ama hiç de yaşamak istemedikleri bir tecrübe yaşarlar. Endurance buzlara sıkışır. 2 ay boyunca buzların arasında ilerlemeye çalışır ama artık ilerlemek mümkün değildir. Mecburen kışın geçmesini ve buzların erimesini beklemek için gemiden inerler, buzların üzerine kamp kurarlar. Kış geçtikten ve buzlar birazcık eridikten sonra yeniden gemiye binecekler ve yollarına devam edeceklerdir. Ama planladıkları gibi ilerlemez olaylar. 27 Ekim 1915 günü hayalleri tam anlamıyla suya düşer. Gemiyi acilen boşaltmak zorunda kalırlar. Alabildikleri ne varsa alırlar ve buz üzerine taşırlar. Çünkü buzlar artık iyice sertleşmiş, kalınlaşmış ve büyümüştür. Endurance buzların arasında paramparça olur ve tamamen batar. Artık onları çok zor bir bekleyiş bekliyordur. Buz üzerinde hayatta kalmaları gerekiyordur ve artık bir gemileri de yoktur. Alabildikleri kadar yiyecek ve giyecek alırlar yanlarına. Bununla birlikte kitap, satranç takımı, oyun kartı, enstrüman ve futbol topu da alırlar. Altınları ve gümüşleri ise bırakırlar. Çünkü paranın geçmediği yerdedirler artık. Hayatta paradan daha önemli şeyler de vardır. İşte o sözün tam da anlamını bulduğu yerdedirler. Ernest Shackleton ve 27 adam buz üzerinde hayatta kalmak zorundadırlar. Hayatta kalmak için yemeğe, ateşe, suya ihtiyaçları vardır. Ama bir o kadar da umuda, sabra ve hayale ihtiyaçları vardır. İnsanların moralinin bozulduğu, umutlarının azaldığı zamanlarda gitara dokunan parmaklar ve duyulan bir şarkı onlara memleketlerini, sevdiklerini, eşlerini, ailelerini, çocuklarını hatırlatır ve umut olur. Ayakta kalmak, hayatta kalmak ve bir şekilde oradan kurtulmak için umut olur. Çok üşüdüklerinde buz üzerinde futbol maçı yaparlar. Bu onlar için hem sağlık demektir hem de umut. Kitap okumayı, şiir yazmayı, not tutmayı, hatıraları kaleme almayı da asla ihmal etmezler. Bir yandan da bilimsel çalışmalar yapıyorlardır. Çünkü ekipte bilim insanları, fizikçiler, coğrafyacılar da vardır. Bu arada o kurdukları kampın adı da Sabır Kampı'dır. Sabır Kampı'nda geçirdikleri 6 aydan fazla zamandan sonra artık oradan ayrılmak zorunda kalırlar.
Çünkü artık yiyecek bulamıyorlardır. Gemiden kurtarabildikleri 3 tekneye binen 28 adam 8 Nisan 1916'da sabır kampından ayrılırlar ve insan yerleşiminin olduğu tahmin ettikleri bir adaya doğru yola çıkarlar. Bir haftalık bir yolculuktan sonra sadece penguenlerin ve fokların yaşadığı Fil Adası'na ulaşırlar. Yeni bir sabır durağıdır onlar için orası. Fil Adası'na en yakın insan yerleşimi Güney Georgia'daki balina istasyonlarıdır ve 920 mil uzaklıktadır. 24 Nisan 1916'da Shackleton ve 5 adam bir tekneye binerler ve Güney Georgia'ya doğru tehlikeli bir umut yolculuğuna çıkarlar. Bir ay sonra yardımla geri dönmek üzere çıkılan bir yolculuktur bu. Geride kalanlar, yanlarında kalan 2 tekne ile kendilerine derme çatma bir barınak yaparlar ve beklemeye başlarlar. Shackleton ve yanındaki 5 adam Antarktika'da kışın başlamasıyla beraber dünyanın en tehlikeli denizlerinden birine dönüşen denizi geçmek zorundadırlar. Ve üstelik basit bir tekneleri vardır. 15 gün süren fırtınalı, donma tehlikeli ve ölüm korkulu yolculuktan sonra nihayet Güney Georgia'nın güney sahillerine ulaşabilirler. Hepsi çok yorgundur ve tekne artık batmak üzeredir. Daha sonra kendilerinin aşmayı başardığı o fırtınada 500 tonluk bir geminin battığını öğrenirler. Sahile ulaşmaları ne yazık ki yeterli değildir çünkü insanlar Georgia'nın kuzey tarafında yaşamaktadırlar. Önlerinde 36 saatlik bir yürüyüş mesafesi vardır. Shackleton yanına 2 adamı alır ve son bir gayretle yürümeye başlar. Ve nihayet 20 Mayıs 1916'da insanlara ulaşırlar. İnsanlara ulaşmak demek, kurtuluşa ulaşmak demektir. Ve sonunda 30 Ağustos 1916'da Fil Adası'na giderler ve oradaki herkesi kurtarıp memleketlerine dönerler. Ernest Shackleton, Endurance paramparça olup tamamen buzlar üzerinde yaşamak zorunda kaldıklarında şimdi sadece bir hedefimiz var. Hep beraber hayatta kalmak yazmıştır günlüğüne. Ve günlüğüne yazdığı o cümleyi ne pahasına olursa olsun gerçekleştirir. Yanındaki kendisiyle beraber yola çıkan herkesi kurtarır. Bu büyük kurtuluş hikayesinin başrolündeki Shackleton 5 Ocak 1922'de 48 yaşındayken kalp krizi geçirerek ölür. Ondan geriye çok büyük bir hatıra kalır. Peki bu hikaye bize ne söyler? Eğer büyük ve önemli şeyler yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bunu kayıt altına alın. Yazın, fotoğrafını çekin, filmini yapın, şiirini yazın, şarkısını söyleyin. Nasıl yapacaksanız o şekilde kayıt altına alın. Çünkü bu video boyunca gördüğünüz bütün fotoğrafları bu keşif yolculuğunda ekibin içinde bulunan fotoğrafçı Frank Hurley çekmiştir. O fotoğraf makinesiyle o yolculuğa dahil olmasaydı bugün biz bu hikayeyi birbirimize bu kadar net anlatamazdık. O yüzden mutlaka kayıt altına alın. Sizin için hatıra, başkaları için ilham olur. Sonra eğer bir yolculuğa tek başına çıktıysanız sizin hayatta kalmanız için sizin ayakta kalmanız yeterlidir. Ama o yolculuğa 28 kişiyle beraber çıktıysanız herkesin hayatta kalması gerekir. Bir kişinin düşmesi demek herkesin hayallerinin, umutlarının yıkılması demektir. O zaman hep beraber ayakta kalmanın yollarını bulmak lazım. Umutla ve sabırla beklemeyi, hayal etmeyi, gökyüzüne bakmayı, şiir yazmayı, şarkı söylemeyi, gülümsemeyi ve gülümsetmeyi asla ihmal etmeyin. Çünkü
Hayatta kalmak için ayakta kalmak zorundasınız.